Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, uzman klinik psikolog Havva Cuş'tan ben. Şimdi hepimiz sağ beynimizin gelişkin olarak doğuyoruz. Sol beynimiz yani düşüncemizin, daha bilişsel süreçlerimizin aktifleştiği, yaşam ilerledikçe, yaş büyüdükçe gelişiyor. Dolayısıyla aslında çocuklar dünyaya duyguları üzerinden bakıyorlar. Hep böyle halk arasında söylenen bir söz vardır ya, çocuk seveni sevmeyeni anlar. Çok doğru, çocuk o duyguyu alıyor. Yani sizin verdiğiniz, yetişkinlerin verdiği o duyguyu alıyor. Ama biz yetişkinler bazen çocuk olduğumuzu, çocukluktan geldiğimizi unutuyoruz ve sanki o bilişsel süreçleri çocukların daha aktifmiş gibi davranıyoruz. Ama çocuklar duygularını oyunda doğrudan yansıtıyorlar. Oynadıkları oyuncaklar, kullandıkları kelimeler, oyuncaklarla bize o çocukların duygularını gölgelemiş de olsa, tabii ki de bir uzmanlık gerektiriyor anlamak için, doğrudan vermiş oluyor. Düşüncelerini doğrudan belki kelimelerle ifade edebilecek bir bilişsel yetkinliğe yeterince sahip değiller ama oyun bizim için en büyük bir araç oluyor çocuk psikolojisinde. 0-6 yaş erken çocukluk diye tariflediğimiz, birçok kişiliğimizin geliştiği, dünyaya bakış açımızın çok temel olarak geliştiği bir yaş. Daha sonra daha bilişsel süreçler, mantık, somut düşünme gibi devreye girmeye başlıyor. Dolayısıyla o duygusal zeka dediğimiz yer daha çok 0-6 yaş arasındaki çocuklarla ilgili. Ama 2 yaştan itibaren çocukları terapiye almaya başlıyoruz. Öncesini alamıyoruz. Pandemi döneminde çocuklarda en çok ekran bağımlılığı, aslında sadece çocuklarda değil yetişkinlerde de gelişen bir ekran bağımlılığı var ama çocukların o gelişimsel yapısı yeterince oturmadığı için yetişkinlerden çok daha fazla etkileniyorlar. Bu hem motor becerilerine hem fiziksel gelişimlerine hem duygusal gelişimlerine çok etkili oluyor. 4 yaşına gelmiş ekran bağımlılığı yüzünden konuşamayan çocuklar görüyoruz. Ekranda bir şeyler izlerken hiç sizin verdiğiniz tepkilere hiçbir tepki vermiyorsa ekran bağımlılığı denilebilir ya da ekransız yemek yemiyorsa. Öncelikle rol model olmaları gerekiyor. Yani şimdi çocuk aynalama dediğimiz bir nevi ebeveyni taklit eden bir yerde duruyor. Dolayısıyla biz önce o tabletleri, bilgisayarları, telefonları elimizden bırakacağız. Daha sonra kesin bir yasaklama halinde bulunmamalıyız. Çünkü kesin bir yasaklama da çocukta geri teper. Daha kontrollü bir yasaklama. Yani haftada 1 saat bir sınır koyup o 1 saate istersen bir günde, istersen 2 günde, istersen bir haftada tüket demek gibi rol model olmak gerekiyor. Daha sonra yasaklayıcı değil, daha sağlıklı sınır koyucu olmak ve çocuğu anlayarak bunu yapmak gerekiyor. Çocuğu anlamak ve değerli hissettirmek aslında çocuk psikolojisinde en önemli nokta. Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.